Yani bakın, sadece 22 devlet birlik olabilseydik, İngiltere, Amerika ve tüm Avrupa'ya baskı yapabilirdik. Bahsettiğim 5 hükümet, hain ve işbirlikçi hükümetlerdir. Bu rejimler Hamas'tan kurtulmak için İsrail'le işbirliği yapıyorlar. Sisi hükümeti tedavi edilmek için Mısır'a geçen yaralı Gazze'lilerden çok büyük miktarlarda para alıyor. Şu anda tekrardan Tunus'un Cumhurbaşkanı olsaydınız, Gazze'deki soykırımı durdurmak için ne yapardınız? Sevgili GDH takipçileri, bugün özel bir konukla karşınızdayız. Tunus eski Cumhurbaşkanı Munsif Merzouki bizimle birlikte. Ahlan ve sahlen Siyade Reis. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şimdi öncelikle şununla başlamak istiyorum Sayın Cumhurbaşkanı. Gazze'de 9 aydır devam eden bir soykırım var ve İslam dünyası kendisini hedef alanlara karşı hala birlik olamadı. Neden bir araya gelemiyoruz? Öncelikle Arap ve İslam dünyasında iki tür hükümet arasında bir ayrım yapmak istiyorum. Soykırım sürecine işbirliği yapan hükümetler var. Yani açıkça söylemek gerekirse Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri. Bu rejimler Hamas'tan kurtulmak için İsrail'le işbirliği yapıyorlar. Bunun çok basit bir sebebi var. Mesela ben bir insan hakları savunucusu olarak, bir demokrat olarak Hamas'ı temelde bir ulusal direniş örgütü olarak görüyorum. Ama onlar Hamas'ı İslami bir tehdit ve Müslüman kardeşlerin bir uzantısı olarak görüyorlar. Bu yüzden bu sözde İslamcı tehlikeye karşı İsrail'le birlikte savaşıyorlar. Örneğin Sisi Hamas'ı sadece Müslüman kardeşlerin bir uzantısı olarak görüyor. Mısır'da Müslüman kardeşleri yok etti. Ama onları her yerde yok etmesi gerektiğini düşünüyor. Aynı durum Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün için de geçerli. Bu nedenle bu rejimler İsrail'le işbirliği yapıyor ve onların yapamadıkları kirli işleri İsrail'e yaptırıyorlar. Yakın zamanda da Bahreyn'de gerçekleşen ve yalanlanmayan haberlerde soykırımın zirvesinde İsrail ordusu, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn orduları arasında ortak bir toplantı gerçekleşti ve bu tam olarak bir komplo sürecinin olduğunu gösteriyor. Bu yüzden geldiğimiz duruma şaşırmamalıyız. O zaman kısaca bu hükümetler İsrail'den çok Hamas'ın yok edilmesini istiyor. Diğer tür hükümetlerse zayıf hükümetler. O hükümetler halklarından çok batılı koruyucularından korkuyorlar. Batı içinde Hamas bir terör örgütü olduğundan bu hükümetler Gazze'ye destek olmaları konusunda batıdan gelecek tepkiden korkuyorlar. Yani kısaca İslam dünyasının bir araya gelememesinin sebebi işbirlikçi hükümetlerin ve korkak hükümetlerin olmasıdır. Ama ben ayrıca Gazze'de meydana gelen 7 Ekim tufanını Arap Baharı ile ilişkilendirmek istiyorum. Yani Mısır'da, Libya'da ve Gazze'de olanı Filistin volkanının patlaması olarak görüyorum. Arap Baharı devrimlerinin aslında Arap volkanlarının patlamaları olduğunu ve bu patlamaların iç ve dış işgal sebeplerinden dolayı birbiri ardına geleceğini biliyorsunuz. Peki bu hükümetler İsrail'den daha çok Hamas'ın yok olmasını istiyor dediğiniz gibi veya Batı'dan da korkuyor diğer yandan. Ama şu an sizinle konuşurken Gazze'de 2 milyon, Gazze'nin kuzeyinde 700 binden fazla insan açlıktan ölüyor, ölecek. Her gün görüyoruz sosyal medyadaki görüntüleri. Mısır gıda yardımlarının girişi için refah sınır kapısını bile açmıyor. Şimdi bu nefret açlıktan ölen 2 milyon insan için bir sınır kapısından gıda girişine bile izin vermemeye kadar mı ulaştı? Sisi rejimi bununla yetinmeyip daha da ileri gitti. Sisi bu aç insanları, bu yaralıları, bu hastaları sömürüyor. Sisi hükümeti tedavi edilmek için Mısır'a geçen yaralı Gazze'lilerden çok büyük miktarlarda para alıyor. Yani ben bu rejimlerin ulaştığı bu alçaklığın ve insanlık dışılığın tarihte bir leke olarak kalacağını söylüyorum. Şu an yaşananları Endülüs'te yaşananlarla karşılaştırıyorum. O zamanlar bazı taifelerin liderleri Hristiyan oldu, bazıları ihanet etti ve topraklarını sattı. Bu aynı alçaklık, aynı rezillik ve bu hükümetler tarihin belgelendiğini anlamıyorlar. Ama tarih boyunca bunların yaptıkları yüzlerinde leke olarak kalacak. Sayın Cumhurbaşkanı, 2012 yılında başkanlık döneminizde Hamas liderleri Halit Meşal ve İsmail Haniye'yi karşılamıştınız. Ve sonrasında bu karşılamanın size çok şey kaybettireceğini bilmenize rağmen onları ağırladığınızı söylemiştiniz. Peki bu görüşme size neye mal oldu? Hamas'ı desteklemek ve Filistin'in yanında durmak büyük bedeller gerektiriyor. Ve birçok insan bu bedeli ödemeye başladı. Hamas liderliğini kabul etmenin bana pahalıya mal olacağını biliyordum. Ve başkanlığıma mal oldu. Çünkü o dönemdeki Tunus'un Amerikan temsilcisi Jack Wallace'ın Siyonist olduğu biliniyordu. Kudüs'te konsolos olarak görev yapmıştı ve bana karşı çok düşmanca davranıyordu. Bana karşı kirli oyunlar oynadı ve bana karşı yapılan komplonun bir parçasıydı.
Ayrıca ona Obama'yı iletmesi için bir mesaj vermiştim. Mesajda Birleşik Arap Emirlikleri'nin siyasi kararlarımıza müdahale etmeyi bırakmaları için baskı yapması gerektiğini söylemiştim. Obama'ya bu mesajı iletmediğinden de eminim. Asıl problem Batılıların kavramlar konusunda temel bir sorunu olduğudur. Hala büyülü düşünceye saplanmış durumdalar. Büyülü düşünce, Ulusal Kurtuluş Hareketlerine terörist diyen zihniyettir. Vietnam Ulusal Kurtuluş Cephesi'ne terörist dediler. Cezayir Kurtuluş Cephesi'ne terörist dediler. Taliban'a terörist dediler. Eski Güney Afrika Devlet Başkanı Mandela'ya da terörist dediler. İngiltere Başbakanı'nın 1980'lerde bu teröristle asla el sıkışmayacağım dediğini çok iyi biliyoruz. Ulusal direniş hareketlerine terörist etiketi yapıştırmaları saçmalıktır. Çünkü sonuçta Mandela ile müzakere ettiler. Vietcong'la müzakere ettiler. Cezayir Kurtuluş Cephesi ile müzakere ettiler. Taliban'la müzakere ettiler ve şimdi de dolaylı yoldan Hamas'la müzakere ediyorlar. Sen de biliyorsun ki ben İslamcı değilim ve benim siyasi görüşüm İslamcılık fikrine tamamen aykırı. Aynı şekilde komünistliğe de tamamen aykırı. Ancak önünüzde bir ulusal kurtuluş hareketi var ve onları o şekilde kabul etmelisiniz. Şimdi Hamas'ı yenmenin mümkün olmadığını söylüyorlar. Hamas'ın bir fikir olduğunu, bir parti olduğunu kabul etmeye başladılar. Er ya da geç Hamas'ın bir ulusal kurtuluş hareketi olduğunu da kabul edecekler. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu adamın gerçekten cesur bir adam olduğunu düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi, bugün Batı tarafından terörist bir hareket olarak görülen bir hareketin yanında durmak, birey ve devletler için büyük bedeller gerektiriyor. Dolayısıyla ticari ilişkileri durdurma kararını Türkiye'ye getirebileceği tüm faydalara rağmen onurlu bir duruş olarak görüyorum. En azından İslam ülkeleri düzeyinde İslam ümmetinin onurunu kurtardı. Dünyada birçok farklı ülkenin artık ses yükselttiğini görebiliyoruz. Mesela son olarak İspanya, Adalet Divanı'ndaki İsrail'e karşı açılan davaya katıldığını açıklamıştı. Yine Batı toplumları, Avrupa'daki protestoları görüyoruz. Artık bir ses yükseliyor. Sizce bunun İsrail'e yansımaları nasıl olacak? Ben daha da ileri gidiyorum. En çok korktuğum şey bu savaşın Müslümanlar ve Yahudiler arasında, Araplar ve Yahudiler arasında, Araplar ve Batılılar arasında bir savaş gibi görünmesiydi. Bu benim korkumdu ve aşırı sağcılar hem İsrail'de hem batılı ülkelerde hem de bizim ülkelerimizde bu savaşı medeniyetler ve dinler çatışması olarak göstermek istiyorlardı. Ancak batıda yapılan gösteriler aralarında Yahudilerin de olduğu Filistin davasını savunmak için sokaklara çıkan batı toplumları bu anlatıyı çürüttü. Bu savaşın Müslümanlar Yahudiler savaşı değil, bir halkın haklarını kısıtlayan, engellemek isteyen bir işgal ve ezilen halk arasında bir savaş olduğunu ortaya koydu. Bu da benim yüreğime su serpti. Tabii ki de bazı batılı hükümetler, örneğin İngiltere hükümeti ve Amerika hükümeti açıkça bize karşı savaşıyorlar. Ancak İspanya ve İrlanda gibi hükümetler bize karşı değiller. Bugün Yahudilerden de Filistin'i destekleyenler var. Bir keresinde bir arkadaşıma dedim ki, İsrail'e Gideon Levy'nin yazdığı bir makaleyi Fransızca'ya çevirip kendi adımla yayınlayacağım. Bakalım ne tür iftira ve hakaretlerle karşılaşacağım. Böyle bir şey yapsam tabii ki de antisemitizmle suçlanacağımı söyledim. Makalenin yazarı zaten bir Yahudi olmasına rağmen. Bu meselenin medeniyetler, dinler veya ırklar çatışması değil, haklı olanla haksız olan, barbarlıkla barışçıl bir halk arasında olduğunu gösteriyor. Bence kaçınılmaz olarak olaylara tam anlamıyla karşılık vermeyen küçük çaplı hareketler var. Ancak dikkat et, büyük patlamalar genellikle zaman alır. Arap halklarının hükümetlerine öfkesi ciddi derecede büyüyor. Dolayısıyla bu ayaklanmaların yakında sonuçları olacak. Ama diğer yandan İsrail'deki aşırı sağ hükümetinin Filistin devletinin kurulmasına eskiden gizlice karşı çıkarken şimdi alenen karşı çıkmaya başladığını görüyoruz. Sizce İsrail bu cesaretini nereden alıyor? Öncelikle 7 Ekim İsrail için tam bir fiyaskoydu çünkü onun zayıflığını ortaya çıkardı. Medyada, istihbarata ve askeri alanda çıplak bıraktı. İsrail'in bölgede temsil ettiği korkunç imaj çöktü ve ne yaparlarsa yapsınlar imajlarını yeniden inşa edemeyecekler. Bu bir bardağı kırıp parçalarını toplamaya çalışmak gibi bir şeydir. Bardak hiçbir şekilde eski haline gelmez. İsrail'in prestiji ve caydırıcılığı kırıldı ve şu anda bence intihar ediyor. Bu hükümet yavaş bir intihar sürecinde çünkü her gün Gazze'nin bataklığında daha da derine batıyorlar ve direnişin büyük darbelerini alıyorlar. Şu anda Lübnan'da bir cephe daha açmak istiyorlar. Bunu gerçekten yapacaklar mı bilmiyorum ama bu cephe açılırsa daha da batacaklar. Çılgın bir hükümetle karşı karşıyayız. Tüm kontrolü kaybettiler ve İsrail'in yok olmasına kendileri sebep oluyorlar. Birçok İsrail'le analistle birlikte ben de tamamen aynı fikirdeyim. İsrail'e en büyük tehlike Benjamin Netanyahu'dur. İsrail'i çökerten odur.
İsrail bir şekilde ondan kurtulamazsa onların sonunu getirecek. Ama sonu gelene kadar maalesef tüm bölgenin sonunu getirebilir. Peki Sayın Cumhurbaşkanı, şöyle bir soruyla kapatmak istiyorum. Şu anda tekrardan Tunus'un Cumhurbaşkanı olsaydınız, Gazze'deki soykırımı durdurmak için ne yapardınız? Öncelikle Tunus doğal olarak küçük bir ülke. Sınırları olmayan ve asker gönderebilecek kapasiteye sahip olmayan bir ülke. Sivil bir yönetim olarak yapabileceğimiz şey hastanelerimizin tüm kapılarını açmaktır. Hastanelerimizin kardeşlerimizi onurlu bir şekilde kabul etmesini sağlardım. Bazı kardeşlerimizin maruz kaldığı aşağılayıcı karşılama şekliyle değil, onlardan özür dileriz. Filistin halkına ve şu anda devam eden davaya katılırdım. Maddi imkanlarımızı seferber ederdim. Siyasi ve medya desteği sağlardım. Gazze'ye ulaşmayı bekleyen büyük miktarda yardımlar ve paralar var şu anda. Tunus bu duruma izin vermeyecekti. Sınır kapılarının açılması için baskı yapacaktı. Yani bakın, sadece 22 devlet birlik olabilseydik, İngiltere, Amerika ve tüm Avrupa'ya baskı yapabilirdik. Çünkü elimizde kullanabileceğimiz birçok koz var. Ancak ne yazık ki bu hükümetler, özellikle bahsettiğim 5 hükümet, hain ve işbirlikçi hükümetlerdir. Ulusal ve bölgesel çıkarlarımıza açıkça karşı çıkıyorlar. Ancak benim için esas mesele şu anda halkların hain hükümetlerine harekete geçmesi gerektiğidir. Hızla harekete geçmeli ve geniş çaplı bir hareket oluşturmalılar. Çünkü durum artık katlanılamaz hale geldi. Halkların hükümetlerine baskı yapması gerekiyor. Bu hükümetler cesur olsalardı, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere planlarını ve politikalarını değiştirmeleri için baskı yaparlardı. Savaş başladığından beri İsrail'in ayakta kalmasını sağlayan şey Batı'nın sınırsız desteği. Bunu unutmamak lazım. في المقابل لم يكن هناك أي دعم مماثل من أي دولة عربية أو إسلامية. قضية 7 أكتوبر ستكون 7 مفخرة. Ekim bizim için hem bir gurur hem de bir utanç kaynağı olacaktır. Gurur çünkü Gazze'liler gerçekten direndi. Kahramanlıklarını, dayanıklılıklarını ve yiğitliklerini gösterdi. Ama diğer yandan Gazze'deki kadınlar "neredesin ey mutasım" diyerek yardım çağrısında bulunduklarında onları duyacak bir tek kişinin biri olmaması bir utanç kaynağı olacaktır. Bu yüzden bir yanda gurur, diğer yanda utanç var ve tarih bunları unutmayacaktır. Tarih bu utancı ve gururu kaydedecektir. Ben her zaman 7 Ekim'deki tufanın yıllardır süren ablukanın bir sonucu olduğunu söylüyorum. Çünkü bu halk boğulmuştu ve artık patlamak zorundaydı. Peki bu halkı kim kuşatıyor, kim boğdu? نظام السيسي. Tabii ki de Sisi hükümeti. Şehit Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi döneminde Gazze açıktı. O dönemde Dışişleri Bakanı ve Ofis Müdürümü Gazze'ye gönderdim, ziyarete gittiler. Eğer Gazze açık kalsaydı, Gazze aç kalmazdı, silahsız kalmazdı. Sınır kapısı açık olsaydı tüm halklar Gazze'nin ayağa kalkmasına yardımcı olacaktı. Şehit Cumhurbaşkanı'na karşı yapılan darbenin amaçlarından biri de şu anda Gazze'de yaşananlardır. Şu an geldiğimiz nokta Mısır'daki darbenin sonucudur. الانقلاب الذي وقع على مصر. أشكرك شكرا جزيلا سيادة الرئيس السيد منصف المرزوقي. شكرا جزيلا. السلام عليكم. Sevgili GDH takipçileri, buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle.